Bazı isimler vardır. Sadece bir kelime değildir. Zamanı deler, çağları aşar, dinleri titretir, savaşları ateşler ve kalplerde hem umut hem korku taşır. İsrail, kimi için Tanrı'nın vaadi, kimi için yitirilmiş bir yol. Bir gece, Yakup'la başlayan bir güreş, bir şehir, Kudüs'te taşların fısıldadığı bir sır ve bir soru. Bu isim gerçekten kime ait? Tarihin, kutsal metinlerin ve ruhun en karanlık köşelerine inmeye hazır olun. İsrail, bir ismin gölgesinde başlıyor. Zamanın başından bu yana yankılanan bazı kelimeler vardır. Sadece bir coğrafya, bir halk ya da bir gelenek değil. Aynı zamanda bir karmaşanın, bir iddianın ve bir arayışın taşıyıcısıdır bu kelimeler. İsrail de bu kelimelerden biridir. Ama bu isim ne anlatıyor bize? Tanrı ile güreşen bir adamın gece vakti aldığı sırlı bir lakap mı? Yoksa tarih boyunca politik, dini ve kültürel birçok çatışmanın merkezine oturmuş bir simge mi? Bu içerik sadece bir ismin değil, o ismin arkasında şekillenen tarihsel, mitolojik ve ruhsal ağı çözmeye çalışıyor. Övgüden çok sorgulamanın, kutsamadan çok hatırlamanın izinde. Geceyle güreş, ismin doğuşu. Yakup, antik metinlerde hileyle aldığı mirasla tanımlanır. Kardeşi Esav'ın ilk doğan hakkını çorba karşılığında almış, ardından babasının gözünü kandırarak kutsamayı çalmıştır. Bu eylemlerle şekillenen kaderi, onu kaderinden kaçamayacağı bir noktaya sürüklemiştir. Gece vakti bir figürle güreşir. Bu figür kimdir? Bir melek mi? Tanrı mı? Yoksa kendi vicdanı mı? İsmin doğuşu kutsal metinlerde şöyle yer almıştır. Ve Yakup yalnız kaldı. Bir adam onunla tam doğana dek güreşti. Yaratılış 32'ye 24. Bu metafizik mücadelede Tanrı ile insan arasındaki eski bir çatışmanın simgesine dönüşür. Zohar'da bu olay şöyle yorumlanır. İnsan geceyle güreştiğinde kendi gölgesini Tanrı sanır. Lakin gölge de insanın parçasıdır. Zohar, Baraşit 1'e 217b. Güreşin sonunda Yakup'a yeni bir isim verilir. Artık adın Yakup değil, İsrail olacak. Çünkü sen Tanrı'yla ve insanlarla savaştın ve galip geldin. Metnin İbranicesi yani orijinali şu şekildedir. Kisharit im Elohim vem anasayim ve torhal. Umarım düzgün telaffuz etmişimdir. Pek sanmıyorum ama telaffuz edebildiğim kadar edebildim. Ama Yakup'un kazandığı şey gerçekten bir zafer mi yoksa bir uyarı mıydı? Bu adın kendisi tanrısal bir dokunuş mu yoksa bir lanetin başlangıcı mıydı? İsrail adı kutsal metinlerde birçok farklı bağlamda geçer. Kur'an'da İsrailoğulları hitap edilen bir kavimdir. Hem nimetlerle ödüllendirilmiş hem de azgınlıkla itham edilmiştir. Burada Kur'an-ı Kerim'den İsrail ile ilgili 2 ayet sizlere okumak istiyorum. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetleri hatırlayın. Bir zamanlar sizi alemlere üstün kılmıştım. Bakara 47. Andolsun ki İsrailoğullarından söz almıştık ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara hoşlarına gitmeyen bir şey getirseydi, bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Maide 70. Tevrat'ta ise İsrail Tanrı'nın ilk oğlu olarak anılır. Tevrat'tan alıntı yapacak olursak, İsrail benim ilk oğlumdur. Çıkış 4'e 22. Ama bu seçilmişlik zamanla bir sınav haline gelir. Her seçilmiş halk ağır bir yük taşır. Yeni ayet ise fiziksel soyun değil, ruhsal itaatin önemli olduğunu vurgular. Çünkü Yahudi olan dıştan Yahudi değildir. Gerçek Yahudi, yürekten olan Yahudidir. Romalılar 2'ye 28-29. Zohar ise bu sembolizi soyuttan somuta çekmektedir. İsrail yalnızca bir halk değildir.
O dünyadaki ışığın bir tezahürüdür. Ama ışık kibirle taşındığında karanlığa dönüşür. Zohar 3'e 12a. Antik mitolojiye göre Kudüs yeryüzünün kalbidir. Kudüs Midraş'ta şöyle geçer: Tanrı yeryüzünü yaratırken ilk olarak Kudüs'ü yarattı. Çünkü kalpten damarlar yayılır. Midraş Tanhuma Kedoshim 10. Tapınak bu kalbin nabzıydı. Orada dualar göklere yükselir. Tanrı'nın adı telaffuz edilmeden duyulurdu. Fakat bu mabet Babil orduları tarafından yıkıldı. Ardından Romalılar ikinci tapınağı yerle bir etti. Ve taş üstünde taş kalmayacak. Matta 24'e 2. Tapınak yıkıldı ama Tanrı'nın sessizliği kalplerde yankılandı. Çünkü artık sorulması gereken şuydu: Tanrı nerede? Kudüs fiziksel bir şehirden çok metafizik bir arayışın adı oldu. Kalplerde taşlar sökülmeye başlandı. İsrail adı tarih boyunca sürgünle birlikte anıldı. Babil, Roma, İspanya, Avrupa'nın ortaçağ şehirleri. Her sürgün bir parçalanmaydı. Her dönüş çabası yeni bir tartışmanın, yeni bir zulmün eşiğiydi. Kabala'da sürgün ruhsal bir durumdur. Sürgün, Tanrı'nın ışığından uzak düşmektir. İnsan bir toprak kaybettiğinde değil, yönünü unuttuğunda sürgündedir. Sefer Ha-Bahir 18. 1948'de kurulan modern İsrail Devleti bir coğrafi dönüşü simgeler. Ama bu dönüş herkes için aynı anlamı taşımaz. Kimileri için bir vaat, kimileri için bir ihanet. Filistinli mültecilerin sürgünü hala bitmeyen bir acıdır ve bu acı İsrail adının yankısında hala çınlamaktadır. Mistik geleneklerde İsrail bir halktan çok bir bilinç halidir. Hasidik öğretilerde şu ifade yer alır: Gerçek İsrail içinde Tanrı'yla savaşan değil, Tanrı'yla konuşan kişidir. Rabbi Nachman of Breslau. Bu bağlamda İsrail bir mücadele değil bir diyalog halidir. Ama bugün o diyalog susturulmuştur. Yerini sloganlar, duvarlar ve haritalar almıştır. Yeni ayetteki şu ayet belki de bu noktada yankılanır. Gerçek İsrail, Tanrı'nın barış yaptığı yerdir. Galatyalılar 6'ya 16. İsrail, bir isimden fazlası ama ne olduğu hala tartışmalı. Mitolojiyle kutsanmış, ideolojiyle bölünmüş, siyasetle örselenmiş bir isim ve belki de asıl soru şudur: bu isim bize ne kazandırdı ve neler kaybettirdi? İsimler kutsal olabilir ama onları kutsallaştıran ya da kirleten biziz. İsrail, bir ismin gölgesinde.